Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda fırfırlı bolero modelini anlatacağım arkadaşlar. Bolero 2 yaş bebeklerin kullanımına uygun. Boleromu 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Bir yumaktan biraz fazla da ip kullandım. İkinci yumaktan sadece fırfır kısmını ördüm arkadaşlar. İpim Kartopu Baby One, 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Bu rengi tercih ederseniz de renk kodu K125. Boleromun ölçüleri şöyle. Beden genişliği 30-31 santim arkadaşlar. Arka ortadan beden uzunluğu ise 25 santim. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten çok şık bir model. Roba kısmına Y burgu modelini uygulayarak artırmalarımızı yapıyoruz. Beden kısmını örüp en son fırfır kısmını örüyoruz arkadaşlar. Kenarlardan ilmek çıkararak fırfırlı kısmını örüyoruz. Bağcık yapıp yaka kısmına geçiriyoruz. Boleromuzu tamamlıyoruz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi boleromuzun yapılışına geçebiliriz. Herkese kolay gelsin. Fırfırlı boleromuz için 3,5 numaralı şişimize 85 ilmek atarak başlıyoruz. Şimdi yakasını bir ters bir düz olarak öreceğim. Sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda örmeden alacağım. Daha sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz. Ters ilmekle başladım. İlk ilmekten sonra bir ilmek ters ördüm. Ön yüze düz olarak gelmesi için. Daha sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ters, bir düz olarak sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam edelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. En son bir ilmek ters ördüm. Ön yüze düz olarak geliyor arkadaşlar. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Artık sıra başındaki ilmekleri örmeden alacağız. Sıra sonunda kalan bir ilmeği ise her zaman düz olarak öreceğiz. İlk ilmeği aldıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar bir ters bir düz olarak örelim. Toplamda 8-9 sıra kadar yakasını örüp gelelim. Daha sonra kol ve beden ayrımlarına geçip roba kısmını örmeye geçelim. Yakasını bir ters bir düz olarak 9 sıra ördüm arkadaşlar. 2 4 6 8 9 sıra ördüm. İlmeklerimi ise şu şekilde ayırdım. Ön bedenim için 6 ilmek, robasını artırma kısmını Y burgu modeli uygulayacağız arkadaşlar. 12 ilmek model kısmı, kol için 6 ilmek, yine Y vurgu modelini uygulayacağımız kısım 12 ilmek, arka beden 13 ilmek, tekrar yine Y vurgu modelini uygulayacağımız kısım 12 ilmek, kol 6 ilmek, Y vurgu modelimiz için 12 ilmek, ön beden 6 ilmekten oluşuyor. Toplamda 85 ilmekle başladık.
Şimdi ön bedende olan ilmekleri düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Toplamda ön bedenim için 6 ilmek örmüş oldum. İpimi öne alıyorum. Ajur yaparak artırmalarımızı yapacağız. İpim önde. Artık ayraçlarımı çıkarıyorum. Ajur yaparak artırma yaptığımız için artırma yerlerimiz belli oluyor arkadaşlar. O yüzden karışıklık olmaz. 12 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bu 12 ilmeğimizin her iki kenarına ajur yaparak artırmalarımızı yapıyoruz. Yine ipimi öne aldım. Ayracımı çıkarıyorum. Kolda olan 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. İpim önde olduğu için buraya ajur yaparak artırmamızı yapmış oluyoruz. 1 2 3 4 5 6. Kolda olan 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayracımı çıkardım. İpimi yine öne alıyorum. Ajur yapacağım. Buradaki 12 ilmeğimizin, yani Y burgu modelimizde olan 12 ilmeğin hem sağ kenarına hem de sol kenarına ajur yaparak artırmalarımızı yapıyoruz. İpim önde, 12 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 11 ve 12. 12 ilmek ördükten sonra yine artırma yapacağım. İpimi öne alıyorum. Ayracımı çıkardım. Arka bedende olan 13 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpim önde olduğu için buraya bir ilmek artırma yapıyorum. Artırmalarımı ajur olarak yapıyorum. Şimdi arka bedende olan 13 ilmeğimizi düz olarak örelim. ...12 ve 13. 13 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Ayracımı çıkardım. Yine modeldeki Y vurgu modelimizde olan ilmeklerin hem sağ kenarına hem sol kenarına artırma yapacağız. İpim önde. 12 ilmeği düz olarak örüyorum. Modelde olan ilmekleri düz olarak ördüm. Tekrar artırma yapacağım. İpimi öne alıyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Kolda olan ilmekleri düz olarak öreceğim. Artırma yapacağım için ipim önde. 6 ilmek düz örüyorum. Artırmalarımızı ajur olarak yapıyoruz. O yüzden ilmek ayraçlarımı çıkardım. Artırma yerlerimiz kendisini belli ediyor. Tekrar artırma yapacağım için ipimi öne alıyorum. Ayracımı çıkardım. Yine Y burgu modelimizin ilmeklerinin hem sağ kenarında hem de sol kenarında artırmalarımızı yapalım. İpim önde, 12 ilmek düz örüyorum. Toplamda 8 ilmek artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. 85 ilmekle başlamıştık. Toplamda 93 ilmeğimizin olması gerekiyor. İpim önde, ayracımı çıkardım. Ön bedende olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Sıra başında örmeden alıyorum. Yakasını 9 sıra ördükten sonra beden ayrımlarını bu şekilde yaptık. Arka yüze geçip arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Hem artırmış olduğumuz ilmekleri hem de diğer ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim.
Kalan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze ikinci artırma sırasına geçelim. Arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeğimle 7 ilmek düz örüyorum. Ön bedenimizin ilmek sayısı az gelebilir arkadaşlar. Boleromuzda pat kısmını örmedik. Daha sonra fırfır öreceğiz. İpimi öne aldım. İkinci artırma sırasındayım. Artırmalarımı ajur olarak örüyorum. Yine 12 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y burgu modelimizin hem sağına hem de soluna artırma yapacağız. İkinci artırmamı yaptım. Burada da sol tarafına tekrar ipimi öne alıp bir ilmek artırma yapıyorum. Şimdi kolumda olan ilmekleri düz olarak öreceğim. Bir önceki sırada kolda 6 ilmek örmüştük. Artırmalarımızla birlikte bu sırada 8 ilmek öreceğim. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolda olan 8 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim koyu renk arkadaşlar. Müşterimin isteği üzerine bu renk ile örüyorum. Bu modeli paylaşmak hiç aklımda yoktu arkadaşlar. Müşterim istediği için bu modeli ördüm. Örmüşken de sizinle de paylaşmak istedim. Çok tatlı bir model. Tekrar kol ilmeklerimi ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Yine burgu modelimizde olan 12 ilmeğimizi düz olarak öreceğim. İpimi öne aldım. Artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ilmeğimi ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Bir artırma daha yapıyorum. Arka bedenimizde önceki sırada 13 ilmek örmüştük. Bu sırada 15 ilmek öreceğim. İpimi öne aldım. 1, 2, 15 ilmek ördüm. İpimi tekrar öne alıyorum. Ajur yapacağım. Yine Y burgu modelimizde olan 12 ilmeği örüyoruz. 1, 2, 3, 12 ilmek ördükten sonra tekrar ipimi öne alıyorum. Yine ajur yapıyorum. Kolda olan 8 ilmeğimizi düz olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Yine burgu modelimizde olan 12 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 12 ilmeğimi ördükten sonra sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Ön bedenimizde olan 7 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. İpimi öne aldım. İkinci artırmamı yapıyorum. İkinci sıra artırmamızı 7 ilmeği düz olarak örüyorum. En son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Daha sonra bu kenarlardan ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Artırma yaptığım ilmekleri de arkadaşlar. Sadece en son kalan bir ilmeğimizi düz olarak örüp ön yüze geçiyoruz. Şimdi arka yüzü tamamlayıp gelelim.
Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Üçüncü artırma sırasındayım arkadaşlar. Artırma yerlerimiz de belli oluyor. Şimdi bu sırada burgu işlemimizi yapacağız. Y burgu modelini uygulayacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ön beden için 8 ilmeğimi ördüm. İpimi öne alarak artırmamı yapıyorum. Şimdi robamızdaki Y burgu modelini uygulayacağımız 12 ilmekten önce 6'sıyla burgu işlemimizi yapacağız. 3, 6. 6 ilmeği şu şekilde şişimden çıkarıyorum. İlk 3 ilmeği sol şişime takıyorum. Ortadaki 3 ilmeği ise sağ tarafa çevirip şişime takıyorum. İpim önde, tekrar buraya artırmamı yapıyorum. Ajur olarak 6 ilmeği düz olarak örüyorum. Altı ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi 12 ilmekten ilk 6 ilmeğini burgu işlemimizi yaptık. Sonraki 6 ilmeğiyle de arkadaşlar burgu işlemimizi yapacağız. İlmekleri 3 ilmeği şişimden çıkardım. Sonraki 3 ilmeği sağ şişime takıyorum. Çıkarmış olduğum 3 ilmeği ise sol şişime takarak sol tarafa çeviriyorum. Sağ şişimde olan 3 ilmeği sol şişime geçirdim. Şimdi ilmekleri düz olarak örüyorum. Videomun yavaş olduğunu düşünüyorsanız ayarlar kısmından hızlandırabilir. Hızlı olduğunu düşünüyorsanız da yine ayarlar kısmından yavaşlatabilirsiniz. Burgu işlemimi yaptıktan sonra ipimi öne aldım. Kolda olan ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, kolda 10 ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi öne alarak artırmamı yapıyorum. Yine Y burgu modelimiz için ayırmış olduğumuz 12 ilmekte burgu işlemimizi yapacağız. İpim önde. Yine 6 ilmeği şişten çıkardım. İlk 3 ilmeği sol şişime, sonraki 3 ilmeği ise sağ şişime takıyorum. Sağ şişime takmış olduğum ilmekleri sağa doğru çevirip sol şişime geçiriyorum. İsterseniz bu işlemi burgu aparatıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce bu modeli ördüyseniz de kolaylıkla örebilirsiniz. Daha sonra burgu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine Y burgu modelimi uygulayacağımız kısma ajur yaparak artırmalarımıza devam ediyoruz. Artırmalarımızı her ön yüzde 12 ilmeğin sağ kenarına ve sol kenarına yapıyoruz. Şimdi tekrar sonraki 6 ilmeğimizle burgu işlemimizi yapalım. 6 ilmeği şişimden çıkarıyorum. Son 3 ilmeği sağ şişime, ortadaki 3 ilmeği ise sol şişime takıp sola doğru çeviriyorum. Daha sonra ilmekleri düz olarak örüyorum. Üçüncü artırma sırasında burgu işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. İpimi öne alıp artırmamı yapıyorum. Arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi ipimi öne alıyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. 6 ilmeği şişten çıkarıyorum. İlk 3 ilmeği sol şişime, ortada olan 3 ilmeği sağ şişime takıp sağa doğru çevirip tekrar önden sağa doğru çeviriyorum.
Sol şişime takıyorum. İpim önde, artırmamı yapıp 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 6 ilmeğimle de arkadaşlar yine şişimden çıkarıyorum. Sonraki 3 ilmeği sağ şişime, ortadaki 3 ilmeği sol şişime takıyorum. Sola doğru çeviriyorum. Sağdaki ilmekleri sol şişime takıp 6 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum, artırmamı yapıyorum. Kolda olan ilmekleri düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp artırmamı yapıyorum. Yine 12 ilmeğimizle burgu işlemimizi yapacağız. Önce 6 ilmeğini şişimden çıkarıyorum. İlk 3 ilmeği sol şişime, ortada olan 3 ilmeği sağ şişime takıp sağdaki ilmekleri de sol şişime geçiriyorum. İpim önde, 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 6 ilmekle de burgu işlemimizi yapalım. İlmekleri şişimden çıkardım. Sonraki 3 ilmeği sağ şişime, ortadaki 3 ilmeği sol şişime takıp sağ şişimde olan ilmekleri de sol şişe geçirip düz olarak örüyorum. Burgu işlemimiz bu kadar arkadaşlar. İpimi öne aldım. Ön bedenimde olan 8 ilmeği düz olarak örüp 3. artırma sırasını da tamamlamış oluyoruz. Arka yüze geçelim. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. Sonda kalan bir ilmeği ise düz olarak örüp arka yüzde tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra 4. artırma sırasına geçelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Ön yüze geçtim. 4. artırma sırasındayız. Yine Y burgu modellerimizin hem sağında hem de solunda artırmalarımızı yaparak devam edelim arkadaşlar. 4. artırma sırasını ve 5. artırma sırasını örüp gelelim. 4. 5. ve 6. artırma sırasını ördüm arkadaşlar. Şu şekilde sayalım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 7. artırma sırasındayım. Tekrar burgu işlemimizi yapacağız. 3. artırma sırasında burgu işlemimizi yapmıştık. Daha sonra 3 artırma sırası daha ördüm. 4. artırma sırasında tekrar burgu işlemini yapıyoruz. Burgu işlemimizi yaptıktan sonra 3 artırma sırası örüp 4. sırada burgu işlemimizi tekrarlıyoruz. Şimdi tekrar göstereyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yedinci artırma sırasını örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği de örüyorum. 2 4 6 8 10 12 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Tekrar artırma yapacağım. Şimdi modelimizde olan 12 ilmekten önce 6'sıyla işlem yapacağız. 6 ilmeği şişimden çıkarıyorum. İlk 3 ilmeği sol şişime, ortada olan 3 ilmeği sağ şişime takıp sağ tarafa doğru çevirip ilmekleri sol şişime geçiriyorum. İpim önde, 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 6 ilmeğimi düz olarak ördükten sonra kalan 6 ilmeğimizle burgu işlemimizi yapacağız. Yine 3 ilmeği şişimden çıkarıp sonraki 3 ilmeği sağ şişime, çıkarmış olduğum 3 ilmeği sol şişime takıp sol tarafa doğru çeviriyorum. Sağ şişimde olan ilmekleri de sol şişe takıyorum. Düz olarak örüyorum. İlmeklerimizi
düz olarak örüyoruz. Dediğim gibi isterseniz burgu işleminizi burgu aparatı kullanarak da yapabilirsiniz. Eliniz alışkınsa zaten kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi ipimi öne alıp kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyoruz. Y burgu modelimizde olan ilmeklerin her ön yüzde hem sağ tarafına hem sol tarafına artırmamızı yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Robamız istediğimiz genişliğe gelene kadar örelim. Daha sonra kol için fırfır öreceğiz. Ben şimdi 7. artırma sırasını tamamlayacağım. Daha sonra 3 artırma sırası tekrar örüp burgu işlemini yapacağım. Bu şekilde robamız istediğimiz genişliğe, büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edelim arkadaşlar. Hangi yaşa örüyorsanız o yaşın uygunluğuna göre robamızı örüp gelelim. Daha sonra kol fırfırımıza geçelim. Robamızı 21 artırma sırası olana kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi kol için fırfır öreceğim. İlmeklerimi şu şekilde ayırdım. Y burgu modelimizde olan 12 ilmeğimizin 6 tanesini ön bedene, 6 tanesini kola ekliyorum. Burada da aynı şekilde 6 tanesini kola ekliyorum. Kolda toplamda 60 ilmeğim var. Ön bedende ise 33 ilmeğim var. Şimdi 33 ilmeğimizi örerek ayraç kısmına kadar gelelim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Ayraç kısmına kadar düz olarak örelim. ...33 ilmeğimi ayraç kısmına kadar düz olarak ördüm. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. Bu şişimi de arkadaşlar artık kullanmayacağım. Yardımcı bir yine 3,5 numaralı şişe geçiyorum. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 3 ilmek ters. 1 2 3 ilk ilmeği aldıktan sonra 3 ilmek ters örüyorum. İpim önde, 1 ilmek düz örüyorum. Buraya 1 ilmek artırma yapmış olduk. 1 ilmek düz ördük. Tekrar ipimi öne alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Kolumuz için fırfır örmeye başladık arkadaşlar. Fırfır sıramızın birinci sırasındayız. 3 tersten sonra ipimiz önde duruyor. 1 ilmek düz örüyoruz. İpimiz önde olduğu için buraya ajur yaparak artırmamızı yapmış olduk. 1 ilmek düz örüyoruz. 3 ters. İpimiz önde, 1 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek ters örüp ipimiz önde, 1 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 ilmek ters ördükten sonra ipimiz önde duruyor. 1 ilmek düz örüyoruz. Ajur olarak 1 ilmek artırma yapmış. 1 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek ters. Sıralamamız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp gelelim. Ayraç kısmımıza kadar örerek geldim. En son 3 ilmek ters ördüm. İpim önde, 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüp tekrar sıra sonundaki ilmeği düz olarak örmem gerekiyor arkadaşlar. Burada 1 ilmek eksik. Yani sıra başında yaptığımız gibi yapmak istiyorum. İlk ilmeği aldıktan sonra 3 ilmek ters örmüştük. Burada da 3 ilmekten sonra 1 ilmek düz örmek istiyorum. O yüzden burada 1 ilmek artırma yapacağım. Alttaki ipi şu şekilde şişime geçiriyorum. Ters olarak örüyorum. 1, yanındaki ilmeği de ters örüyorum. 2, 1 ilmek daha örüyorum. 3 ilmek tersten sonra sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Ayracımı çıkardım. Şimdi kolda arka yüzü örmeye geçiyoruz. Yine bu şişleri kullanmayacağım arkadaşlar. Fırfır kısmını yardımcı şişlerle
örmeye devam edeceğim. Yine 3,5 numara şiş kullanarak öreceğim. İlk ilmeği aldıktan sonra ipimi arkaya aldım. Ön yüzde ters ördüğümüz ilmekleri arka yüzde düz örüyoruz. 3 ilmek düz. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Artırma yapmış olduğumuz ilmeği de ters olarak örüyorum. 3 ilmek düz. Ön yüzde ters olarak örmüş olduğumuz ilmekleri arka yüzde düz, düz ilmeği ise ters olarak örüyoruz. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Arka yüzü de bu şekilde örerek tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde. 2 ters, 3 düz. Sıramızı tamamlayıp ikinci artırma sırasına geçelim. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. 3 tanesini düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ikinci artırma sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldığım 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ters ördükten sonra ipim önde. Bu sırada 2 ilmek düz örüyorum. Bir önceki sırada 1 ilmek düz örmüştük. Artırmalarımızla birlikte 2 ilmek düzümüz oldu. 3 ilmek ters. İpim önde, 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. İpimiz önde, 2 ilmek düz. İkinci artırmamızı da yine ajur olarak yapmaya devam ediyoruz. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. 3 ters, ipimiz önde, 2 ilmek düz. 3 ters, ipimiz önde, 2 ilmek düz örüyoruz. Sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldim. En son 3 ilmek ters ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Arka yüzümüzün sıralaması bu şekilde arkadaşlar. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ters, 3 düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. İlmeklerimiz zaten kendisini belli ediyor arkadaşlar. 3 ilmek düz, 3 ilmek ters örerek arka yüzü tamamlayıp ön yüze 3. artırma sırasına geçelim. Ön yüze geçtim. 3. artırma sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldığım 3 ilmek ters örüyorum. Yine ipim önde. Artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 3 ilmek hiç değişmiyor arkadaşlar. Buradaki düz ilmeklerin sayısı her sırada 1 ilmek artıyor. İpim önde, 3 ilmek düz örüyoruz. Bir önceki sırada 2 ilmek düz örmüştük. Bu sırada 3 ilmek düz örüyorum. 3. sırayı örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 6 sıra örelim. 6. sıramızı ön yüzde örüp arka yüzde kesim yapalım. 6 sıra olana kadar örüp arka yüzde birlikte kesim yapacağız arkadaşlar. 6 sıra olana kadar örüp gelelim. Kol fırfırımız için 5 artırma sırası ördüm. 6 artırma sırası demiştim. 6 sıra bizim için fazla olacak arkadaşlar. O yüzden 5 artırma sırası ördüm. Şimdi arka yüze geçip hem örüp hem keseceğim. Kesimlerimi şu şekilde yapıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 5. sıramızı ön yüzde örüp arka yüzde kesim yapıyoruz.
Kol ilmeklerimizi bu şekilde keserek tamamlayalım. Fırfır ilmeklerimi kestikten sonra şu şekilde dış yüzü iç tarafa, ters yüzü de dış tarafa gelecek şekilde kolumuzu katlıyoruz. Tığ yardımıyla birleştireceğim arkadaşlar. Tam köşe kısmına batıyorum. İki ucu birbirine birleştiriyorum. Bu kalınlıktaki ipi örebilecek herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Her iki taraftan kenar ilmeklerini alarak birleştiriyorum. Fırfırımızın iki ucunu birbirine tığ yardımıyla birleştiriyorum. Şimdi buradaki ilmeği şişime takacağım şu şekilde. İlmeğime taktım. Sağ şişime kenar kısmından birleştirmiş olduk arkadaşlar. Arka bedende olan ilmeklerimizi düz olarak Y burgu modelimizin 6 ilmeğine arka bedene ekleyerek öreceğiz. Şimdi bu kısma kadar düz olarak örüp gelelim. Y burgu modelimize kadar ilmeklerimi, arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Y burgu modelimizden 6 ilmek ördüm. 6 ilmeğimizi arka bedene, modelde olan 6 ilmeği ise kola ekliyorum. Kolda yine yardımcı şişimle fırfırımızın ilk sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. İpim önde, 1 ilmek düz örüyorum. Ajur yaparak artırmamızı yaptım. 3 ilmek ters. İpimiz önde, 1 ilmek düz. 3 ters. İpimiz önde, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters örüp İpimiz önde, 1 ilmek düz örüyoruz. İpimiz önde olduğu için artırmamızı ajur olarak yapıyoruz. Şimdi yine Y burgu modelimizdeki 6 ilmeğimizi de kola ekleyeceğiz. Kalan 6 ilmeği ise ön bedene ekleyeceğiz. Y burgu modelimizde olan ilk 6 ilmeğimize kadar bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. 3 ilmek ters, ipimiz önde, 1 ilmek düz olarak örmeye devam edelim. En son 3 ilmek ters ördüm. 4 ilmeğim kaldı. Yine ipim önde, 1 ilmek düz örüyorum. Burada 1 ilmek artırma yapacağız. Diğer kolda olduğu gibi 1 ilmek ters örüyorum. Alttaki ipi bir kez daha örerek ters örüyorum. İkinci ters ilmeğimi ördüm. 1 ilmek daha ters örüp sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 6 ilmeği kol için örmüş oldum. Kalan 6 ilmeği ise ön bedenime ekleyeceğim. Şimdi arka yüzü örmeye geçiyorum. Diğer kolda olduğu gibi fırfırımızı aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Toplamda 5 sıra örüp 5. sırayı ön yüzde örelim. Arka yüzde kesim yapalım. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Ön yüzde ters ördüğümüz ilmekleri arka yüzde düz. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. Birinci artırmamız sıramızın arka yüzünü bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 3 düz 2 ters olarak örüp
sıramızı tamamlayalım. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp arka yüzü tamamladım. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ikinci artırma sırasındayım. İlk ilmeği örmeden alıp 3 ilmek ters örüyorum. İpim önde, 2 ilmek düz örüyorum. İkinci artırma sıramızı 3 ilmek ters, ipimiz önde, 2 ilmek düz olarak örmeye devam edelim. Diğer kolu örmüş olduğumuz gibi bu kolumuzu da artırmalarımızı yaparak toplamda 5 artırma sırası olana kadar örüp diğer kolu kesmiş olduğumuz gibi arka yüzde kesip gelelim. Bu kolumu da 5 artırma sırası ördüm. 5. artırma sırasını ön yüzde ördüm. Arka yüzde diğer kolu kesmiş olduğumuz gibi kestim. Kol altını yine aynı şekilde tığ yardımıyla birleştirdim. Burada olan bir ilmeği sol şişime taktım. Şimdi ön bedenimizde olan ilmekleri düz örerek sıramızı tamamlayıp arka yüze geçelim. İlmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde bir sıra ters öreceğim. Kol altında da 2 ilmek artırma yapacağım. 2 ilmek bu kol altında, 2 ilmek de bu kol altında. Şimdi ilmeklerimizi ters örerek kol altına kadar gelelim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Ters örerek kol altına kadar gelelim. İlmeklerimi ters örerek kol altına geldim. Alttaki ipi sol şişime takıp buradaki ipi de ters olarak örüyorum. Burada bir ilmek artırmış oluyorum. Daha sonra bir ilmek ters örüp tekrar alttaki ipi şişime takıyorum. Ters olarak örüyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi de ters örerek yine kol altına kadar gelelim. Hem burada ilmek artırmış oluyoruz hem de boşluk oluşmasın diye oradaki iplerle artırma yapıyoruz. Şimdi diğer kol altına kadar ters örerek gelelim. Kol altına kadar geldim. Yine alttaki ipi şişime takıp ters olarak örüyorum. Bir ilmek tığımızda kalan ilmeği de ters olarak örüyoruz. Daha sonra yine alttaki ipi şişime takıp ters olarak örüyorum. Ön bedende olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örerek arka yüzü tamamlamış olduk. Şimdi ön yüzde kesim yapacağız. Bir ilmek burada keseceğim. Bir ilmek de burada arkadaşlar. Oval bir görüntü oluşması için her ön yüzde birer ilmek keseceğim. Toplamda 5 ilmek keseceğiz arkadaşlar. 5 ilmek bu kenardan, 5 ilmek de bu kenardan. İlk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeğimin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek burada kesmiş oldum. Şimdi düz olarak ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. İkisini birlikte örerek keseceğim. Şu şekilde kesiyorum. 2 ilmeğe soldan girip 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde herhangi bir kesim işlemi yapmadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim.
Ön yüze geçelim. Kesimlerimizi her ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzü ters olarak örüp gelelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Ön yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. İkinci sıradayız. 2 ilmek bu kenardan, 2 ilmek de diğer kenardan kesmiş olacağız. Toplamda 5 sıra kesim yapmamız gerekiyor. 5 sıra bu kenardan, 5 ilmek bu kenardan, 5 ilmek de diğer kenardan, toplamda 10 ilmek eksiltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisine soldan girip düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Her iki tarafta da 2 ilmek kesmiş olduk. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Daha sonra 3 sıra daha bu şekilde kesimlerimize devam edelim. Her iki kenarda da ön yüzde birer ilmek keserek toplamda 5 ilmek burada, 5 ilmek de burada, 10 ilmek kesmiş olacağız. Daha sonra ikişer ikişer kesmeyi göstereceğim. 2 ilmek 2 ilmek. Şimdi 5 sıraya tamamlayıp gelelim. Her ön yüzde birer ilmek olmak üzere 5 ilmek bu kenarda kestim. 5 ilmek de bu kenarda kestim. Her sırada birer ilmek kesmiştim arkadaşlar. Şimdi her sırada 2 ilmek keserek devam edeceğim. Yine 5 sıra kesim yapacağız. İlk ilmeği aldıktan sonra yine ipimin yönünü çeviriyorum. Bir ilmek kesmek için 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorduk. 2 ilmek kesmek için de 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmek eksiltmiş oluyorum. Şimdi sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ördüm. 1 2 3 3 ilmeği birlikte keseceğiz. İlmeklerin içine sol taraftan girip üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde de 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Birinci sırayı ördük. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp arka yüzü tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 5 sıra birer birer kesmiştik. 5 sırada 2 ilmek 2 ilmek keseceğiz. Şu an 2 ilmek ikinci sıradayım. 2 ilmek kesiyorum. İlk ilmeğin yönünü çevirdim. İlk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeğin yönünü çeviriyoruz. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha oval bir görüntü olması için bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. 5 ilmek 5 sırada ikişer ikişer keseceğiz. Şu an ikinci sırayı kesiyorum. 3 sıra daha kesip fırfır kısmını örmeye geçeceğim. Sıra sonunda yine 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ördüm. 1 2 3 üçüncü ilmeğe sol taraftan girip üçünü birlikte kesiyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Şimdi ikinci sırada
ikişer kesimi tamamlamış olduk arkadaşlar. Toplamda 5 sıra örmemiz gerekiyor. 5 sıraya tamamlayıp gelelim. Daha sonra boleromuzun fırfır kısmını örmeye geçelim. İlmeklerimi 5 sırada ikişer ikişer kestim arkadaşlar. Arka yüzü örerek geldim. Şimdi kenarlardan fırfır örmek için ilmek çıkaracağım. İlmeklerimi şu şekilde çıkaracağım. Normalde şişle bu şekilde çıkarabiliriz. Fakat ilmekler ters geleceği için ilmekleri ön yüzde çıkaracağım. Tığ yardımıyla ilmeklerimizi çıkaralım. Kenarda olan son ilmeğin aralarından ilmeklerimizi çıkaracağız boşluklardan. İlmekleri şu şekilde alıp düz olarak şişime takıyorum. Bir de arkadaşlar büyük boşluklardan ve aradaki küçük boşluklardan da ilmeklerimizi çıkaralım. İlmekleri çıkarıp şişime takıyorum. Büyük boşluktan, tekrar büyük boşluktan, şimdi iki büyük boşluğun arasındaki küçük boşluktan ilmeklerimizi çıkaralım. İki kez büyük boşluktan, bir kez küçük boşluktan ilmekleri çıkaralım. Şimdi büyük boşluktan, tekrar büyük boşluktan, şimdi iki büyük boşluğun arasında olan küçük boşluktan ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu şekilde yaka lastiğimizin bitiş kısmına kadar çıkaracağız arkadaşlar. Tam şu kısma kadar ilmeklerimizi bu şekilde çıkararak gelelim. İlmeklerimi yaka lastiğine kadar aldım. Toplamda 45 ilmek çıkarmışım arkadaşlar. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde ilmeklerimi yine düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Diğer taraftan da ilmek çıkaracağız. Şimdi bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Diğer taraftan da yine 45 ilmek çıkaracağız. Sıra sonuna kadar ilmekleri düz örerek geldim. Yine ilmek çıkaracağım. İlmekleri tığ yardımıyla çıkaralım, daha rahat olur arkadaşlar. Büyük boşluktan bir ilmek, tekrar büyük boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra büyük boşlukların şu şekilde arasında olan küçük boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane büyük boşluktan, tekrar büyük boşluktan çıkarıyorum. Bir de iki büyük boşluğun arasında olan küçük boşluklardan da bir ilmek çıkarıyorum. İlmek sayımızın az olmaması için. Toplamda bu kenardan da arkadaşlar yine yaka lastiğine kadar 45 ilmek çıkarıp gelelim. Bu taraftan da yaka lastiğimize kadar ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi arka yüze geçip bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön yüze geçince arkadaşlar fırfır yapacağız. İlmeklerimizi tamamen çıkardık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp arka yüzü tamamlayalım. Ön yüze geçip fırfır yapımına geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Kol fırfırını örmüş olduğumuz gibi beden içinde fırfır öreceğiz. Artırmalarımızı yaparak 1 2 3 4 5 artırma sırası örüp 5. artırma sırasını ön yüzde öreceğiz. Arka yüzde kolu kesmiş olduğumuz gibi keseceğiz. Şimdi fırfır yapımına başlayalım. İlk ilmeği aldıktan sonra ipim önde bir ilmek düz örüyorum.
İlk ilmeği alıyorum. İpim önde, bir ilmek düz örüyorum. Buraya ajur yaparak artırmamızı yapmış oluyoruz. Şimdi 1 2 3 ilmek ters örüyorum. Yine ipim önde, bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3. İpimiz önde, bir ilmek düz örüp bir ilmek artırma yapıyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. Bu sıramızın sıralaması bu şekilde sıra sonuna kadar devam edecek. Sonraki sıralarda da kol fırfırını örmüş olduğumuz gibi örelim. Toplamda 5 sıra örüp arka yüzde kesmeye geçeceğiz. Şimdi kol fırfırımızı tamamlayıp arka yüzde kolumuzu kesmiş olduğumuz gibi kesip gelelim. Ayrıntılı olarak göstermiyorum. Kolda gösterdiğim için hiçbir farkı yok. Beden fırfırımızda kol fırfırını örmüş olduğumuz gibi örüp tamamlayıp boleromuzu bitirelim. Boleromuzun fırfırlı kısmını tamamladım arkadaşlar. Şimdi yakası için bağcık yapacağım. Bağcıkların uç kısmına ise şu şekilde çiçek yapacağım. Nasıl yapıyorum onu da göstereyim. Önce ipimi aldıktan sonra sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde parmağıma dolayıp sihirli halkamı yapıyorum. Daha sonra 3 kez içerisine kutucuk yapacağım. 1 2 3 4 zincir çekip sihirli halkamın içine batıp sıkıştırıyorum. Halkamızı biraz ipi çekerek sıkıştıralım. Daha sonra tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Yine sihirli halkamın içine batıp sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum. Sihirli halkamın ipini çekerek tamamen sıkıştırıyorum. İlk yapmış olduğumuz kutucuğun içine batıyorum. Burada 3 tane küçük küçük kutucuklar oluşturduk. Şimdi 1 2 3 4 5 6 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. Dolama yapıp 5 kez içini dolduruyorum. 1 2 3 4 5. Kutucuğumuzun içini 5 kez doldurduktan sonra bütün ilmeklerin hepsini toplayıp sıkıştırıyorum. 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra aynı kutucuğun içine batıyorum. Hemen yandaki kutucuğa geçiyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Dolama yapıp yine kutucuğumuzun içini 5 kez dolduruyoruz. 5 kez doldurduktan sonra bütün ilmeklerimi toplayıp sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekip aynı kutucuğun içerisine batıyorum. Son yaprağımızı yapacağız. Hemen yandaki kutucuğun içine geçiyorum. 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra dolama yapıp 5 kez boşluğun içini dolduruyorum. Bütün ilmeklerimi toplayıp sıkıştırıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra aynı kutucuğun içerisine batıyorum. Daha sonra 55-60 santim kadar zincir çekiyorum arkadaşlar. Zincirimizi bu şekilde çok sıkmadan 60-65 santim olana kadar 55-60 santim olana kadar arkadaşlar uzunluğunu sizler ayarlayabilirsiniz. Zincirimizi çekip yakasından geçiriyorum. Ben 55-60 santim kadar ördükten sonra iğne yardımıyla yakasından geçirdim. Tek ucuna
çiçek görüntüsü yapmadan arkadaşlar ipimizin tam şu kısmından çengelli iğne geçirip yakasından geçirdim. Şimdi şu kısma da çiçek yapacağız. O yüzden rahat geçirebilmek için de arkadaşlar ipimi uzun bırakarak kestim. Yumak olursa yakasından geçmez arkadaşlar. O yüzden iğne yardımıyla geçirebilmek için ipimi kesip geçirdim. Şimdi bu uç kısma yine aynı şekilde çiçek yapacağım. Önce ilmeği biraz uzatıyorum. Burada küçük bir boşluk yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çekip içerisine batıyorum. Sıkıştırıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip burada herhangi bir yere batıp sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip tam ortadaki kısma batıyorum. Yine burada 3 tane halka oluşturduk arkadaşlar. Diğer uçta yapmış olduğumuz gibi bu şekilde 5 kez kutucukların içine doldurup gelelim. İpimizin bu uç kısmına kadar bu uç kısmına da arkadaşlar çiçek yaptım. Görüntü olarak çok güzel gözüküyor. Yakasını bu şekilde bağlayarak kullanabilirsiniz. Boleromuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Çok tatlı, çok şık bir bolero oldu. Kız bebeklere de çok yakışan bir model arkadaşlar. Mutlaka sizler de birer tane örün. Arkadan görüntüsü de böyle. Gerçekten çok güzel. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım model videolarından anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.